Fırçalanmış alüminyum. Fırçalanmış alüminyum ama şey olur, fırça izi olur ya, fırça izi yok. Buna daha çok fırça kullanıldığı için fırça izi var. Alışık olduğumuz ZF şanzımanımız yok. Üst sinirin motoruna ne kadar performans beklersin dersin ama yani 10 üzerinden 5,5-6 diyebilirim yalıtım için. Yani park konusunda bu arabaya kolay kolay bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Bu arabanın biraz izolasyon ve ses konusunda hafif bir eksi yanları var. Evet arkadaşlar merhaba, Drive Masters hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz F48 kasa kodlu X1 16 dizel X-Line'da beraberiz. Düşük hacimli motorlar olduğu için öncelikle motordan başlamak istiyorum. Her zamanki gibi zaten çift çekiyoruz. Şimdi B37 D15 kodlu motorumuz var. Yani B zaten bildiğimiz motor ailesinden. 37 aslında üst sinirli motordan geliyor. D dizel 15'te 1500 cc. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Araba zaten BMW'nin kendi geliştirdiği bir motor. Yani B37 mesela 1.5 versiyonu dizel 1.5. B47 D20 2000 motor. 4 silindir. B57, D30 mesela 3 litre 6 silindirli versiyonu. Yani yaklaşık silindir başına 500 cc olarak tasarlanmış motor var. Olay aslında şundan ibaret. Araba verimli, yakıt verimliliği üzerine tasarlanmış. Şimdi yakıt ekonomisi demişken yani Common Trail Bosch sistemimiz var. Yaklaşık 2000 bara kadar destekliyor. Bu da yani yakıt ekonomisi ve verimlilik sağlıyor. İkincisi alışık olduğumuz ZF şanzımanımız yok. Zaten vites kolundan da görürsünüz. Aracımızda DCT bir şanzıman var. Yani Dual Clutch Transmission. Arabada çift kavrama, daha doğrusu ıslak kavramalı, çift kavramalı bir şanzımanımız var. Bu da yakıt ekonomisinde ayrıyetten bir de tabii kullanım sırasında da hani yüksek tepkiler veriyor bize. Tabii 1.5 üst sinirin motoruna ne kadar performans beklersin dersin ama hani emsallerine göre gerçekten güzel bir atak bir şanzıman sayesinde motorumuz var. Devamında motor kapağından da göreceğimiz gibi Twin Power Turbo. Yani aracımızda aslında VGT, değişken zamanda bir turbomuz geometrisi var. Ya bu da şöyle oluyor. Normalde turbo ne kadar büyürse daha yüksek devirde turbo devreye girer. Buradaki olayımız şu. Turbonun egzoz tarafında ufak tefek kanatçıklar var. Bunlar da işte gaz tepkinize göre, daha doğrusu egzoz gazının gelişine göre daha da genişleyip daralıyor. Bu da alt devirlerde de bu turbonun devreye girmesini sağlıyor. Daha verimli, daha rigid olmasını sağlıyor. Yani bu da otomatik olarak yakıt ekonomisi aslında. Yani normalde performans gibi düşünebilirsin ama yakıt ekonomisi sağlaması açısından. Bir de şöyle bir şey var. Genelde VGT turbolar zaten dizellerde kullanılır. Çünkü yüksek sıcaklıklarda biraz problemler çıkarır. Vibrasyonun engelleyici olacak. Görüyor musun? 3 silindirli makineler genel olarak Normalde çok zaten sesli çalışır. Bir de titreşimli çalışır. hem Vibrasyon çok olur. çalışır, hem de şöyle 3 silindirli makineler genel olarak yapısı gereği hem torku yüksek hem de vibrasyonu yüksek olacak şekilde tasarlanıyor. Ya zaten o sırasından dolayı. Aynen öyle. Dengeleyemezsin yani 4 silindir gibi çift gidemediğin için dengeleyemiyorsun bunu. Dengeleyemiyor. Yapılması gereken motor üzerindeki vibrasyonu kasadan almak. Hem motor hem kasanın arasındasın ya, o yüzden atladım ben. Şimdi benim baktığım motor kulaklarını buna göre düzenlemişler. Evet, İçeriye bayağı titreşimi azaltıyor. Aynen. Yalıtıma çok iyi çalışmışlar. Aynen. Bunda zaten arabanın içine geçince görüyoruz. Bir de üzerine sen diyorsun ki alternatörün üzerindeki... Sadece alternatör değil, motor Ki- kulağı, şanzıman kulakları Tabii, tamamı üzerinde bir çalışma var. Normalde motor kulakları ve şanzıman kulakları poliüreten olarak üretilir. Plastik, kauçuk ya da poliüreten olarak üretilir. Bunlarda hidrolik bir sistem içerisinde sıvı bulunur. Vibrasyonu daha çok içerisine toplasın diye. Abi bu olay çok güzel. Niye dersen içeri geçiyorum ya, kullandığım zaman özellikle zaten çift kavramalı şanzıman var ya. Evet. Motorun hiçbir vibrasyon almıyorum. Aynı şekilde şanzıman da zaten yumuşacık geçiyor. Yani şehir içinde araba sanki süzülüyormuş gibi hissediyorsun ve bunu üst sinirli dizel motordan yapıyorsun yani. Ve şanzımanı hızlı, dual clutch şanzımanlar genel olarak çok hızlı olduğu için sportiflik de katıyor arabanın. Biraz boyutuyla da alakalı gerçi ya. Evet. X3, X5'ten daha ufak olduğu için boyutuyla alakalı şanzımanın biraz hızı, gaz tepkisine olan sana geri dönüşleri motorun ve şanzımanın takım olarak sana biraz daha sportmenlik katıyor. Araca daha doğrusu. Şöyle de bir şey var. Şimdi motor 116 beygir, 270 Nm tork. Evet. Ama bu bilgileri bilme, arabaya direkt otur dersin ki yani 130-140'lık bir şeyler olur ya, Fransız arabaları. Evet. Onun tepkisi biraz daha serisi diyebilirsin Evet, yani. kesinlikle. Çok enteresan şekilde diyorum yani motorun gücünü olduğu gibi sana aktarabiliyor. Kesinlikle evet. O kullanımda çok hoşuma gitti. Zaten yolda da bundan bahsedeceğim. O zaman madem teknik bilgiyi verdik biraz da tasarımına dönelim. Ben gidiyorum. O zaman biraz da şaseden devam edelim.
Çünkü monokok gövdeye sahip UKL2 platformunda, yani bu platform ilk olarak Mini Countryman ve Pac-Man için tasarlanmıştı. Daha sonrasında BMW 2 Sport Tourer bir de Active Tourer modelleri, yani biraz da MPV'ye kaçan modelleri için devam edildi. Daha sonrasında X1'e de uyarlandı gördüğümüz kasayla beraber. Genel olarak aslında incelemeye başlarsa, bu arada şaseden bahsetmişken de monokok bir gövdeye sahip. Yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum ile beraber gerçekten güzel bir ağırlık dağılımı ve asıl önemli olan güvenlik sağlıyor bize. Bunda zaten Euro NCAP'ten 5 yıldız almasıyla da bize kanıtlıyor. Bu arada yalıtım da çok güzel ha. Hani üst sinirli motorlarda normalde motor sesi çok fazla gelir ya. Kaputu kapattığın zaman gerçekten çok az geliyor içeri. Hani pek üst sinirden ziyade normal bildiğimiz 1.4, 1.6, 4 sinirli motorlar gibi ses geliyor. Bu da aklımızın önünde kalsın. Şimdi tasarıma gelecek olursak, bu araçta bayağı, yani 7 taneye yakın bir paket seçeneğimiz var. Motor kombinasyonumuz aynı şekilde hani benzinli ve dizellerde. Genelde tercih edilen X-Line, Premium Line ve M-Sport modelleri, ki M-Sportçuyuz. Şimdi aracımız X-Line paket daha çok böyle off-road'a hitaben yapılmış. Yani ufak tefek değişikliklerle. Ön tarafta mesela örnek veriyorum, plastik aksamları biraz daha böyle yolun dışına hitaben, hani hafif gri çizgiler vesaire var. M-Sport'ta biraz daha böyle, biraz daha değil, bayağı bir sportif gösteriyor arabayı. Premium Line'da da biraz daha arabayı hani teknolojik göstermeye çalışıyor. Diğer paketlerde de aynı şekilde ayrılıyor. Bir de çok fazla opsiyonu var. Yani Premium Line olup da deri koltuklu, koltuk ısıtmalı falan var. O yıllardaki opsiyonlara bağlı gelmiş şekilde yani. Biraz yani ikinci el alacakken karşılaştırmamız da lazım. Şimdi dediğim gibi X-Line paket arabamız var. Ön tarafta mesela bu ilk böbreklerin büyümeye başladığı 2018'de böbreklerin büyümeye başladığı yıllarda çok fazla göz yormadan 4 kasadaki gibi mesela böyle tam aşağıda gelmiyor. Ya tasarım olarak benim çok hoşuma gidiyor. Farlar aynı şekilde. Son Angel var. Bundan sonra biraz da artık J'ye dönmeye başladı. Yine hani BMW'nin alışkın olduğumuz böyle görüntüsü diyebiliriz. Şimdi yan tarafa geldiğim zaman 225-50-18'lik bize gerçekten sportif ama hani araziye de uyumlu, güzel, tam böyle ara geçiş bir jant karşılıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor çünkü hani M-Sport'taki çok güzel gerçekten, onu da beğeniyorum ama hani normal bu kasalardaki tam arasında kaldığı için benim daha çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi arabamız X-Line olduğu için dodiklerimiz, yan tarafta marşverimizde böyle hani hafif offroad'a atılımlar var. Bu arada amortisörlerden bahsedeyim. Ön taraflar zaten McPherson tipi. Arkalarda çok kollu bağımsız bir süspansiyonumuz var. Bu da yani yolda gerçekten bizi özellikle şehir içinde çok rahat ettiriyor. Bir de zaten monokok bir gövde, ayrıyetten bağımsız bir süspansiyon dediğimiz zaman da yolda hani o süzülme vardır ya, o hissiyatı yaşayabiliyoruz yani bir SUV olmasına rağmen. Yani daha çok E84'ün, yani bir önceki neslinin biraz daha böyle hatlarının yuvarlanmış hali diyebiliriz. O zaman madem bir aile arabası dedik, arka koltuğundan başlayalım. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman zaten monokok gövde, biliyoruz Mercedes'lerden. Güzel bir tok bir kapı kapanma sesi var. Bu da çok hoşuma gidiyor benim. Birkaç yere kapatabilirim bunu. Şimdi arka tarafta da mesela önde de anlatacağım gibi yumuşak malzemeler mesela devam ediyor. Yani gerçekten arabanın yani premium bir araba olduğunu, premium ve giriş sınıfı olduğunu bize hissettiriyor. Yani üst taraflar olsun, yan taraflar olsun, mesela böyle her yer deri. Sadece bu cam açma düğmesinin ön tarafı biraz sert plastik ama elimiz oraya gelmiyor. Aynı şekilde mesela tutamaçlar çok sağlam. İçerinin açık renk olması çok güzel. Mesela M-Sport'larda biraz eleştiri oluyor. Tabanlar mesela koyu renk geldiği için biraz daha insanları boğuyor gibi. Ama koltuklar dediğim gibi çok rahat. Yani deri güzel koltukları var. Koltuk ısıtmamız yok. Opsiyon olarak alınabiliyor ama genelde X-Line'larda pek ben de rastlamadım. Daha çok M-Sport'larda ya da Premium Line'larda görebiliyoruz. Yani ortada güzel bir kol dayamamız var. Bayağı rahat. Yani kolunu çok rahat koyabiliyorsun uzun yola çıkacağın zaman. Diz mesafesi güzel. Yani benim boyum yaklaşık biliyorsunuz 1.90. Ön iki koltuk da bana göre ayarlı. Ona rağmen mesela hafif böyle bacağımı açarak çok rahat oturabiliyorum. Şimdi kol dayamaya geri dönelim. Burada 2 tane bardaklık yerimiz var. Bunlar da güzel ayarlanabiliyor. Dediğim gibi kolunu koyduğun kısım çok yumuşak. Uzun yolda çok rahat gidebilirsin. Hiçbir şekilde ağrıtmaz dirseği. Bu da çok hoşuma gitti. Şimdi bu platformun güzelliği bir de şaft tüneli biraz daha alçak kalıyor bunlarda. Yani 3. kişi oturduğu zaman, ki hatta oturarak göstereyim şöyle. Şu şekilde bacağını mesela açarak seyahat edebilir ama işte orada da şu kısımlar biraz zor oluyor. Yani daha çok bu arabaya 4 kişilik bir aile arabası diyebiliriz. Ama hani 5 kişi de binerse ve şu şekilde oturursa çok rahat da gidebilir. Çünkü şaft tüneli bu konuda biraz daha iyi. Ön tarafta çift bölge bir klimamız var. Arkada da güzel bir hava menfezimiz var. Burada sadece bir tane 12 volt çakmaklık çıkışımız var. Onun dışında arkada bir şey yok. Ama M-Sport'larda da arkada USB'de görebiliyoruz tabi. Ön tarafa geçersek daha iyi olacak. Bu arada izofixlerimize göstereyim. Şöyle güzel bir kapakları var. Yani bunları böyle bir çıkarırsak daha iyi olacak. Hani tam böyle kanca elleri biraz böyle kırılmaya müsait gibi. Hani kullanırken biraz dikkat ederiz sadece. Ama kapak olarak olması da çok güzel tabi. O zaman ön taraftan devam edelim. Şimdi en büyük eleştirimden bahsedeyim. Aslında arabanın B sütunundan bahsetmek istiyorum. Yani arabayı iniş binişlerde gerçekten çok zorlaştırıyor. Hani bayağı ön tarafta kalıyor. Dediğim gibi bu monokok gövdenin yani rigidliğini sağlamak için yapılmış aslında.
Ama yani araba iniş binişlerde bayağı bir zorlanıyoruz. Bu da ilk dikkatimi çeken şeydi bu arabaya dün bindiğimde. Şimdi ön tarafa geçtiğimiz zaman zaten yumuşak malzemeler aynı şekilde devam ediyor. Kol dayamamız çok güzel. Aşağı yukarı ayarlanabiliyor kademeli bu şekilde. O güzel. İçinin açılması güzel. Buraya yani yaklaşık bir ruhsat, bir de ufak tefek eşyalarımızı koyabileceğimiz yer var. Aynı şekilde burada aşağıda bir gözümüz var. Burada bir USB girişimiz var. Araba 2018 olduğu için normal Type A tipi. Ön tarafta bir 12 volt girişimiz var. Burada 2 tane bardak koyacak yerimiz var. Biraz pek kullanışlı gibi değil ama yani yine kullanılabilir. Daha çok böyle eşya koymak için kullanılabilir burası. Ama buradan saklama olayı da çok güzel böyle. Güzel raylı bir sistem yapmışlar. O da böyle göz yormadığı için benim çok hoşuma gitti. Sürücü tarafında bagaj açma yerimiz var. O da güzel. Elektrik bagajı olduğu için 505 litre bir aile aracı için güzel bir değer. Onun bagajı zaten emsalleriyle bile kıyaslarız. 2018 makyajlı 3 kasaların 1 kasaların kadranları, aynı şekilde orta ekranı, geliştirilmiş orta ekranı var. Göstergemiz yeri hayat dediğimiz gösterge. Alt tarafta dijital bir gösterge. Hız ve devirde manuel olarak, analog olarak gösteriliyor. Dediğimiz gibi ikinci sistem bir işletim sistemi var. Daha gelişmiş iDrive, Connect Drive. Onun dışında orta konsol zaten bildiğimiz aynı makyajlı kasalarda olduğu gibi, sadece biraz daha yerleri hafif değişik X1 olduğu için. Onun dışında alışkın olduğumuz zaten BMW serisi. Sadece vites topuzumuz çok güzel DCT. Bu tatlı bir detay. İnce bir farkları var zaten. Şurada torkluğumuza bakalım mesela. Torkluğumuz güzel, derin. Kullanışı. Yani böyle standartında diyebiliriz yani. O da güzelmiş. Çok büyük değil ama küçük değil. Ufak tefek eşyalarımızı alacak kadar. Güneşlik mesela güzel, büyük. O zaman şöyle yapalım. Aile arabası, bir bagajı gösterelim. Bagajı göstermeden geçmeyelim. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman zaten bu yıllarda bildiğimiz makyajlı kasayla beraber uzanan güzel led gündüz far ve stop lambamız var. Bagajımız elektrikli. Sadece geri görüş kameramız biraz dışarıda kaldığı için çabuk pislenebiliyor. O bu yıllarda biraz problem. Onun dışında arka tarafımız zaten bu şekilde. 505 litrelik bir bagajımız var. Gayet kullanışlı. Çocuklu aileler için özellikle çok güzel. Arka tarafta sadece şurada bir 12 volt çıkışımız var. Onun dışında bir çıkışımız yok. Yan taraflarda böyle asma yerlerimiz var. Ufak tefek poşet asmak için. Onun dışında asıl güzelliği şu alt tarafta güzel bir kullanım alanı var. Bu da katlanabilir olması çok güzel. Bu şekilde yaklaşık 505 litrelik bagajımız var. Bu da kullanışı. Alt tarafta bir stepnemiz yok. Orada daha çok tamir kiti ve işte yol yardım seti vesaire. Bir de ufak tefek eşyalarımızı koyacağımız bir alan var. Yani güzel kullanışlı bir bagaj aslında. Böyle katlanır olması güzel. Prototip olması. Ya şimdi rakipleriyle kıyasladığımız zaman da mesela XC40 ve Q3'ün 460 litre, GLA'nın 421 litre. Şimdi aracımızda da X1'de de yani 505 litrelik bagajda yani gayet kullanışlı oluyor otomatikman. Hani bu aradaki bölmedeki sıkıntıyı aslında orada da gidermiş diyebiliriz yani. Yani arka tarafta böyle. Madem olmazsa olmaz bagajımızı anlattık, o zaman sürüşte görüşürüz. O zaman hadi bismillah deyip yolumuza çıkalım. Görüş alanları da güzel arabanın. Bak dönüşlerde mesela böyle kör noktaya başımızı çevirip bakabiliyoruz çok rahat. Geri görüş kamerası yani boyut olarak biraz ufak ekranda ama çözünürlüğü çok iyi. Çok beğendim. Yani sanki bizim kamera hardını arkaya koyup da çekiyormuşuz gibi yani. Motorun sesi neredeyse hiç içeri gelmiyor. Yani titreşimi yok. Normal bildiğimiz herhangi bir dizel arabanın neredeyse yarısı kadar bir sesi var. Yalıtım konusunda çok başarılı ama titreşim konusunda gerçekten çok beğendim. Beklentimin çok daha üzerindeydi yani. Şimdi bu VGT turbonun güzelliği işte alt devirlerde gelmesi. Şu an mesela hafif bir rampa var. Yani gaza %10, %15 basarak çok rahat çıkabiliyorum yani. 20, 40. Mesela hızlanmamız 50'ye kadar. Yani gaza %10 basarak da çok rahat kullanabiliyoruz şehir içi. Sadece bu uyarı seslerine alışamadım. Biraz değişik geliyor tabii. O alışkan olduğumuz dırınk, işte sinyallerdeki bir tok ses. Onlar olmayınca biraz değişik geliyor. Tam bir BMW'de hissetmiyorsun kendini. Ama kullanım olarak çok rahat. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yol sesini biraz fazla alıyor. Hani lastiğin yuvarlanma sesini biraz fazla alıyor. Dışarıdaki sesleri de aynı şekilde. Yani 10 üzerinden 5.5-6 diyebilirim yalıtım için. Yani bir BMW kalitesi olarak gerçekten çok aşağıda ses yalıtımı. Ama motor izolasyonu çok iyi. Motorun sesini çok az alıyorum. Oradan biraz artı. Yani oradaki mühendisin yarısını kadar biraz da böyle camlara, kapılara verselermiş çok daha iyi olurmuş.
Yani küçük bir eleştiri olarak onu söyleyebilirim. Bu kol dayama çok güzel olacak. Yani çok beğendim. Çok rahat seyahat edebiliyorum. Vitesin konumu güzel. Normalde aşağıda kalmasını pek sevmem ama böyle elimin üzerinde dokunduğum zaman yine daha konforlu hissediyorum. Hızlanması güzel. Yani demek istediğim şu, bu arabayı dün aldığım zaman Peugeot 308 almaya gittim. 1.6 EAT6 kombinasyonlu arabaya var. Yani 130 beygirlik tork konvertörlü bir araba. Yani bu ondan daha seri hissettiriyor şu an. Yani yakın karşılaştırma olarak söyleyeyim. Aralarında yaklaşık bir 15 beygir var. Torkunun biraz daha yüksek. Sadece bir 20 Nm tork fazla. Ama yani bu arabanın hissiyatı bana sanki o arabadan daha da güçlüymüş hissiyatını veriyor. Ama tabii ki özellikle şanzımandan çok fark ettiriyor. Şu ışıkları, şu kameraya geçince bir hafif hızlanma yapacağım mesela. Şu an sabit 60'a gidiyorum. Sollamaya çıktığımı varsayıyorum. Anında bir tepki. Yani böyle koltuğa gerçekten yapıştırıyor. 270 Nm torku hissettiriyor araba. Anında mesela 80'e çıktı hani. Sollamalarda hiçbir şekilde düşünmüyorsun. Yani bu araba hani 1.5 litre bu tarz bir SUV'yi kaldırır mı kaldırmaz mı de herhangi bir kuşku yok yani içimde. Boyutları çok güzel. Park etmek güzel. Dün bu arabayı bayağı bir sıkışık bir yerden çıkardım mesela. Denk gelirse Ali buraya videoyu ekler. Yani normalde hatchback bir arabanın çıkabileceği, bu tarz bir arabanın zorlanacağı bir yer. Manevra kabiliyeti çok iyi. O konuda. Park sensörünü çok beğendim. Bu Volkswagen'lerden alışkın olduğumuz hani böyle sonuna kadar hani sonunda öter ya, o şekilde bir park sensörü var. O benim bayağı işimi kolaylaştırdı. Dediğim gibi geri görüş kamerası da çok iyiydi. Yani park konusunda bu arabayla kolay kolay bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Kullanım da çok keyifli. Çocuklu bir ailenin çok rahat şehir içi, uzun yola da aynı şekilde çıkabileceği çok konforlu bir araba yani. Almayı düşünen varsa bu video güzel bir referans olabilir onun için. Performans olarak şöyle söyleyebilirim. 1.6 TDI Golf 7, Golf 7.5'ların başı. Onlardan bir tık daha performanslı hissiyatı var arabanın. O beni etkiledi çünkü BMW'de performans istersiniz ya, hani düşük motor, düşük güç olduğu halde bile bu hissiyatı size verebiliyor. Yani beklentinin üzerinde bir hissiyat verebiliyor. O güzel. Amortisörler çok güzel çalışıyor. Sonumlarımız çok güzel ama biraz sesli çalışıyor. Hani böyle hafif bir vuruntu sesi veriyor. Ama kullanırken hani böyle yolda onu hissetmiyorsunuz. Daha çok böyle ses olarak hissediyorsunuz. Dediğim gibi arabanın biraz izolasyon ve ses konusunda hafif bir eksi yanları var. Çok büyük eleştirimi aslında değil. Hani X1 olarak düşündüğümüz zaman bu klasmanın giriş sınıfı olarak düşündüğümüz zaman aslında bu kadar da kötü değil ama hani bu markadan beklentiye göre baktığımız zaman biraz daha altta kalabiliyor. Ama dediğim gibi yani genelde zaten BMW kullanıcıları daha çok performans odaklı olur. O konuda tatmin ediyor. Arkada şeylerden bahsetmeyi unuttum. Ayak aydınlatmamız var. Hani yandaki ambiyansların dışında. Tam ayaklarımızın altında güzel bir aydınlatması var. Rahatsız etmiyor. Çok arabayı premium gösteriyor. Ondan bahsetmeyi unutmuştum. Onu da buraya bir ekleyin. Çok keyifli bir araba. Yakıt ekonomisi çok güzel. Tabii fabrika verileri 4.1 ile 4.6 arası gösteriyor. Ortalamada da bu arabada 5-5.5'lu rakamları yakalamak çok zor değil. Çok böyle bir trafiklerde ve genel ortalamada genelde 6 litrelerde bu arabaları çok rahat dolaşabiliyorsunuz. Tabii start stop'u kullanmak kaydıyla söyleyebilirim. Yani dediğim gibi araba ekonomik, aile olarak güzel. Baktığımız zaman az önceki çukuru duymuşsun. Yani çok derin bir çukur değil. Araba çok sarsılmadı ama ses olarak böyle güm güm diye bir ses geldi. Ama biraz rahatsız ediyor. Güvenlik unsuru da çok güzel. Mesela Euro NCAP'ten 5 yıldız alması da güzel bir şey. Çünkü aile arabası olarak düşünüyoruz. Güvenlik de ön planda, hani ne kadar teknoloji ve kullanıcılık yanında güvenlik de ön planda olması lazım. Bu arabada o da ön planda. Onu da çok beğendim. Şimdi burada bir hızlanma yapacağım mesela. Rampa yukarı 60'a gidiyorum. Mesela 80 90. Bu arada bayağı iyi bir eğim var burada yani. Yukarı doğru bir eğim var. Ona rağmen mesela araba çok rahat, sağından çok rahat geçebildim yani. Dediğim gibi düşündürmüyor. Şimdi normal şartlarda BMW'lerde 2000 motorun altında, 2000 cc'nin altına düştüğün zaman bir düşündürüyor. Hani sollamalarda problem yaşar mıyım vesaire diye. Bu arabada düşük cc performansının, o beklediğimiz performansın üzerinde bir hissiyat var ki kağıt üzerinde de öyle yani. 9 saniyelerde 0-100'ü var. O da güzel bir değer yani. Mesela spor modumuzu aldık. Zaten hemen bir önceki vitese geçti. Spor
Sport Plus'ımız var mı? Sadece Sport olarak var. Ve Sport göstergelerinde onları da açalım şöyle güzel dursun. Şimdi mesela bir anda bir gaza yükleneceğim. 70 ile gidiyorum. Bir anda kick down yaptım. Mesela 80, 90, 100, 110. Yani dediğim gibi araba herhangi bir şekilde korkutmuyor sizi. Hani sollamalarda, ara hızlanmalarda düşük hacimli olduğunu pek size belli etmiyor yani. Yani benim anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Dediğim gibi arabayı çok beğendim. Beklentimin gerçekten üzerinde. Almak istiyorsanız yani özellikle 1 serisi de mesela kıyaslıyorsanız bence aradaki fiyat farkını özellikle hak ediyor diyebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu ve bunun gibi videoların gelmesi için mutlaka beğenelim, abone olalım, yorumlara yazalım. Kendinize iyi bakın. Drive Masters'ta kalın.